Oldukça yoğun mesaili bir gün. İsrail'in saldırıları gece sularında başladı Türkiye saatiyle. Şu ana kadarki gelişmelerle ilgili ilk değerlendirmeniz nedir? Aslında açıkçası 6. nükleer görüşmelerin pazar günü yapılmasından evvel dün Trump'ın açıklamaları bu görüşmelerden bir sonuç alınamayacağı yolunda değerlendirilmişti. Ve bunun bir İsrail içinde uygun bir zemin oluşturduğunu ben değerlendirdim. Aslında bunu iki türlü düşünülebilir. Amerika Birleşik Devletleri bu görüşmelerin uzamasını bir fırsata çevirdiğini ben değerlendiriyorum. Burada giderek de kendisi açısından haklı nedenlerle nükleer görüşmelerde özellikle uranyumun zenginleştirilmesi konusunda İran'ın yürüttüğü çabaların tamamen durdurulması, yani çok ciddi bir kırmızı çizgi çatışması vardı. Ve bu çatışma sona ermeyecekti. Umman'ın her ne kadar devreye girmesiyle birlikte bir yandan da İran açısından da ciddi bir süreç başlıyordu. Bu tetik mekanizması dediğimiz Ağustos'ta sona erecek ve yaptırımların önünü açacak bir süreç vardı. Adım adım buraya doğru giden bir sistem devam ediyordu. 13 Mayıs tarihinde İstanbul'da aslında İran Dışişleri Bakanlığı'yla, İngiltere ve diğer ülke Dışişleri Bakanlığı'yla toplantılar olumlu geçmiş olmasına rağmen İran, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir noktada buluşamadı. Bu da aslında bu ana kadar İsrail belki de bu saldırıyı çok daha evvelden yapacaktı. İran'ın nükleer görüşmelerde belki bir sonuç elde edebilir ümidiyle bugüne kadar durdurduğunu ben düşünüyorum. Ancak son bir hafta içindeki gelişmeler bunun tam tersini gösterdi ve bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri açık bir şekilde ilan etti aslında. Dün akşam kendi büyükelçilik ve diğer çalışanlarının tahliyesi vesaire gibi bunlar adım adım bu sürecin başladığının işaretiydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi Orta Doğu'da vekil olarak kullandığı İsrail'in önünü açtı ve bu operasyona izin verdi. Ancak anlaşılan şudur, İsrail Ahtapot doktrinini uygulayan ve kollarını tamamen kesilen kollarla ana gövdesini besleyemeyen İran'ı en zayıf anında ben yakalamış olduğunu düşünüyorum. Hem dış güvenlik stratejisi açısından hem de ülkenin içinde bulunduğu Belucistan dahil veya ülkenin güney bölgeleri dahil ekonomik anlamda ciddi sorunlarla karşılaşan bir İran'dan söz ediyoruz. Ve giderek askeri açıdan da güçsüzleşen, çünkü yaptırımların çok ciddi olarak silahlı kuvvetlere yansıttığını da görebiliyorduk. Ve İsrail bunların hem istihbarat açısından hem ülke içerisinde kendisiyle birlikte rejime karşı, rejimi devirmek üzere hareket edenleri de iyi koordine ederek bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İran'ın buna cevap verme riski ihtimali var mı? Elbette verecektir. Fakat bundan evvel biliyorsunuz 2 kez yine karşı karşıya gelmişlerdi. Gerekli cevap İsrail tarafından da gerekli tedbir alınmıştı. İran tarafından da alınmıştı. Çünkü iki ülke birbirinden kara 1000 kilometreden fazla uzak. Eğer bir kara sınırı olsaydı İran'ın özellikle güçlü kara kuvvetleri nedeniyle harekatın başka bir istikamete evrileceğini söyleyebilirdik. Ama burada karşılıklı çatışanlar hava güçleri, hava sistemleri, uydu sistemleri, siber güvenlik ve siber saldırı, elektronik harp sistemleri dediğimiz zaman ve bir de küresel güç olan Amerika'nın desteği dediğimiz zaman İran'ın bu saldırıya vereceği cevabın çok sınırlı olabileceğini değerlendiriyorum. Peki bu noktada İran'ın vereceği karşılık noktasında saldırı öncesi tehdit aşamasındayken İran tarafından gelen açıklamalarda eğer bir saldırı gerçekleşirse ABD üslerine hedef alırız vurgusu vardı. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin sürecin içindeki konumuyla ilgili değerlendirmelerinizi de göz önünde bulundurarak ve oradan gelen açıklamaları aslında bizim bir dahlimiz yok vurgusunu da göz önünde bulunduracak olursak İran'ın vereceği cevap ne? Sizce ABD üsleri üzerinden mi gerçekleşir? Önceki açıklamalara istinaden. Ben İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurarak cepheyi genişleteceğini bu aşamada pek düşünmüyorum. Bu noktasal belli hedefler üzerinde olabilir. Çünkü aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da resmi olmayan 55'e yakın üssü var. Bu üslerde CENTCOM olmak üzere Katar'da 60 bin, 70 bin, hatta yer yer 90-100 bin civarı olduğunu söyleniyor. Çok güçlü bir deniz, hava kuvvetleri
deniz piyadelerinde oluşan güçlü bir mekanizması var. Dolayısıyla İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda hem hem deniz hem hava güçleri hem siber saldırı hem uydu sistemlerini kullanma, bunun gibi özellikle inovatif anlamda çok önemli yapay zeka ve diğer süreci de çok iyi kullanan iki ülkeye karşı İran'ın cephe alması demek, İran'ın tam anlamıyla çok kısa zaman içinde yenilgiye uğraması ve bundan sonra asla yaptırımlardan da asla bir çıkışın olmaması ve Amerika ile birlikte hala da devam eden, her ne kadar pazar günkü görüşmeleri şu anda durdurma kararı alsa da bu kapıyı da bir yandan da açık bıraktığını da ben tahmin ediyorum. O yüzden bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan karşıya almaktan imtina edeceğini düşünüyorum. Hedef olarak İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Silahlı Kuvvetleri ve İsrail'de kendisine İran'da yönelen benzeri hedeflere karşı operasyonlar yapabileceğini değerlendiriyor. Ama dediğim gibi mesafe çok uzun. Ya işte İsrail bile diyor şu anda İHA'lar havalandı, bir saat içinde İsrail'de olur diyor. Yani dolayısıyla siz böyle bir savaşta tedbir almanız İsrail gibi bir ülkenin, tecrübeli bir ülkenin son derece kolay olduğunu düşünüyorum. Ve bu aşamada tabii İran'ın, Amerikan üslerinin yer aldığı her bir ülke bir Arap ülkesi. Şimdi siz o üslerde yapılmış olan anlaşmalarla bulunan bir ülkenin toprağına Amerikan askeri vuracağım diye o ülkenin toprağına saldırırsanız o ülkeyi de karşınıza alabilirsiniz. Zaten güç sağlanmış, örneğin bir Suudi Arabistan, İran, Çin'in devreye girmesiyle işbirliği veya büyükelçiliklerin karşılıklı atandığı bir süreç var. Ya da Bahreyn-İran arasındaki ilişkilerin olumsuzluğunu biliyoruz. Bahreyn'e bir saldırı yapılması, Bahreyn'in de toprakların saldırıya uğraması anlamına gelecektir. Ve İran karşısında bulunan cepheyi giderek genişletecektir. Dolayısıyla Arap ülkeleri de, Körfez ülkeleri de bu durumda İran'a karşı cephe alacaklardır. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri üsleri derken, belki denizde seyir halinde olan gemilere yönelik daha evvel de yapmıştı. Asimetrik bir saldırıyla bir kolonizatöre saldırı düzenlemişti. 6 metrelik denizaltıları olduğunu biliyoruz. Bunlar da saldırılar düzenleyebilir. Ve en önemlisi de silahlı kuvvetlerin yapılanmasında birinci önceliği aslında Körfez'de petrol nakline engel olmak. Yani bunu yapmak suretiyle bunu yapabilir mi? Bunu yapabilir. Şu anda da dünya petrol fiyatlarında bir artış var. Bunu yapmak suretiyle dünya petrol fiyatlarının artmasına, ekonomilerin zorlanmasına yol açabilir. Yani bu bir seçenektir. Ama kendisinin de yaptırım altında olduğunu dikkate aldığımızda özellikle teknolojik anlamda giderek dibe doğru çökmekte olan bir İran olduğunu dikkate aldığımızda İran'ın bu hamleyi yapması da oldukça güç. Doğu taraftan baktığımızda geçmişte biliyorsunuz bir ayrılık hareketi var. Belucistan, Pakistan, Hindistan arasındaki bu kısa süreli çatışmada Pakistan, Belucistan'ı yeni delide bağımsızlığını ilan etmişti. Yakında İran tarafı da bekleniyordu. Bundan 2 ay evvel İran askerlerine yönelik saldırıda 20'den fazla İran askeri hayatını kaybetmişti. Bir an burayı kim organize ediyor? Burayı tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri ve CIA'nin organize ettiğini söyleyebiliriz. Bu süreç yaşanırken diğer taraftan Afganistan-İran sınırında Taliban'la İran sınır birlikleri arasında da ciddi sorunlar var. Özellikle sınırı oluşturan nehir nedeniyle. İran-Azerbaycan ilişkileri son zamanlarda her ne kadar iyi yönlü bir eksende olsa da Azerbaycan-İsrail yakınlığını dikkate aldığımızda bu açıdan da herhangi bir destek ve yardım alınması mümkün değil. Dolayısıyla hele Çin'in böyle bir ortamda Amerika ile ticaret müzakereleri devam ettiği bir süreçte yardım ve desteğe gelme ihtimali de yok. Rusya zaten kendi başının derdi var. Ukrayna ile uğraşıyor. Küresel ve konjonktürel ortamda da İsrail'in müdahalesi için en uygun şartların oluştuğunu düşünüyorum. Bu yüzden de İran kendi kamuoyuna yönelik tepkisel bir takım hamlelerde bulunacaktır. Fakat ben bunun sonucunun, ya daha doğrusu nükleer tesisleri veya İran'ın füze programını yok etmenin ötesinden ben bu hamlenin Amerika ve İsrail ile birlikte, hatta bunun arkasında İngiltere ve diğer ülkeler de yer alabilir, İran rejimini çökertmek amaçlı yapılmış bir operasyon olarak değerlendiriyorum.